Osmanlı'da hangi padişah isyana dur diyemedi? Hangi isyan sonucu bir padişahın hayatı sona erdi? Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama döneminde devleti yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen yenilikçi bir padişah vardı. 3. Selim. Onun amacı çürümüş bir sistemi modernleştirmek, orduyu yeni baştan inşa etmekti. Ancak bu hayallerin karşısında geleneklerine bağlı, değişime direnen güçlü bir kuvvet duruyordu. Yeniçeriler. Bu videomuzda reformist bir padişah ile değişim karşıtı güçlerin arasındaki o çetin hesaplaşmayı, bir isyanla gelen trajik sonu ve Kabakçı Mustafa isyanının yarattığı yıkımı ele alacağız. 1780'lerin sonunda Osmanlı, Avusturya ve Rusya karşısında art arda kayıplar vermiş, hazinesi boşalmış, donanması zayıflamıştı. İmparatorluğun hem mali yapısı hem de askeri disiplini çökmüş durumdaydı. Bu kötü gidişatın durması için bir şeyler yapılmalıydı. İşte bu karanlık dönemde genç ve idealist bir padişah tahta geçti. 3. Selim. Onun hayali yıkılmakta olan devleti yeniden ayağa kaldırmak, Osmanlı'yı modern dünyaya ayak uydurabilecek bir güce kavuşturmaktı. Bunun için Batı tarzı reformlar planladı. En büyük projesi ise Nizam-ı Cedid, yani yeni düzen adı verilen modern bir orduydu. Bu yeni ordu düzenli eğitim alacak, modern silahlar kullanacak ve Avrupa orduları standartlarına ulaşacaktı. Ayrıca Nizam-ı Cedid ordusunun masrafları için İrad-ı Cedid adıyla yeni bir hazine kuruldu. Halktan alınan ek vergiler de ileride reform karşıtlarının elinde güçlü bir propaganda malzemesi olacaktı. 3. Selim bu reformlarla imparatorluğu yeniden eski gücüne kavuşturmak istiyordu. Ama bir sorun vardı. Bu yeni düzen, yüzyıllardır imparatorluğun bel kemiğini oluşturan Yeniçeri Ocağı için bir ölüm fermanı gibiydi. Yıllar boyunca esnaflık yaparak askerlikten uzaklaşan Yeniçerilere karşı kurulan bu ordu, kısa sürede disiplini ve başarısıyla onlara meydan okur hale gelmişti. Yeniçeriler bu yeniliklerin kendi ayrıcalıklarını ve statülerini ellerinden alacağını, hatta zamanla tamamen ortadan kalkacaklarını düşünüyordu. Medrese öğrencileri ve bazı devlet adamlarının da desteğiyle bu reformlara karşı açıkça direnmeye başladılar. Sarayda ve İstanbul'da gerilim her geçen gün artıyordu. Ve nihayet 1807 yılının baharında kıvılcım patladı. Bu kıvılcımın başındaki isim aslen Karadenizli bir Yeniçeri olan Kabakçı Mustafa'ydı. Boğaziçi kıyısındaki yalısında toplanan isyancı liderler onu başa geçirdi. Kabakçı Mustafa ve adamları kahvehanelerden cami avlularına kadar her yerde propaganda yaparak birkaç gün içinde binlerce kişiyi saflarına kattılar. Yeniçeri ağasının emri üzerine Nizam-ı Cedid'e katılan bazı askerlerin idam edilmesiyle isyan büyümüştü. Sadece Yeniçeriler değil, çok sayıda devlet adamı, medrese öğrencisi ve ulemanın da dahil olmasıyla bu bir siyasi hareket haline gelmişti. Sabahın erken saatlerinde divan yolundan yükselen bağırışlar Topkapı Sarayı'na kadar ulaşmıştı. Yeniçeriler ellerinde baltalar ve kılıçlarla çarşıları, sokakları dolduruyordu. İsyan hızla yayıldı ve başkenti etkisi altına aldı. İsyancılar, Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını ve bu reformları destekleyen devlet adamlarının cezalandırılmasını talep ediyordu. İsyanın karşısında çaresiz olan 3. Selim, yeniliklerden vazgeçtiğini ilan etmek zorunda kaldı. Ama bu da onları durdurmadı. Baskı giderek arttı ve sonunda Selim tahttan indirildi. Yerine yeğeni 4. Mustafa getirildi. Olaylar bununla bitmedi. Rusçuk'ta bulunan Alemdar Mustafa Paşa, Selim'i yeniden tahta çıkarmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Durumu haber alan isyancılar, onun yetişmesine fırsat vermemekte kararlıydı. O kara günde sarayın loş bir odasında Selim yardımın geldiğini zannediyordu.
Ama kapı açıldığında karşısında kurtarıcısını değil cellatlarını görecekti. Ellerini kaldırıp duasını etti ve Osmanlı'nın en cesur reform hayallerinden biri o odada boğularak son buldu. Selim'in ölümü sadece sarayda değil, Avrupa başkentlerinde de yankı buldu. Reformların durması, Osmanlı'nın Batı karşısındaki son şansının da kaybolduğu anlamına geliyordu. Kabakçı Mustafa isyanı, Osmanlı tarihinde bir reform hareketini sona erdiren ve bir padişahın hayatına mal olan en trajik olaylardan biri olmuştu. Bu da bizlere Osmanlı'da reformların ne kadar zorlu bir süreç olduğunu göstermişti. Selim'in ölümüyle Nizam-ı Cedid ordusu dağıtıldı. Reformlar durduruldu. Ancak bu fikirler tamamen yok olmadı. Sadece 12 yıl sonra 2. Mahmut çok daha sert bir kararlılıkla geri dönecek, Yeniçeri Ocağı'nı kökünden kaldırarak tarihe gömecekti. Sizce Selim'in reformları başarılı olsaydı ne olurdu? Osmanlı eski gücüne kavuşabilir miydi? Tarihte yaşanan ihanetleri unutmamak için kanalımıza abone olup bizlere katılabilirsiniz.